Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size böyle gözenekleri sünger gibi olan bir ekşi mayalı ekmek tarifi vermek istiyorum. Çok güzel oluyor bu ekşi mayalı ekmeğim. Gerçekten sünger gibi oluyor gözenekleri. Çok severek tüketiyoruz. Şimdi ekşi mayamı aldım buraya. Mayamı şöyle çalıştıracağım. Mayam çok güzel. 2 yaşında mayam. Mayamı tarhana yaparken yazın tarhana hamurundan ayırmıştım. Şöyle biraz su ekliyorum. Yaklaşık 15 gündür ekmek yapmıyorum. O yüzden de mayam suya ve una oldukça hasret kalmış. Şöyle biraz suyla biraz unla mayamı iyice çalıştırıyorum. Bakar mısınız nasıl güzel uzuyor. Kesinlikle kopmuyor böyle. Çok güzel oldu. Kendine geldi suyu ve unu görünce. Sabaha kadar ağzını kapatarak böyle dinlenmeye bırakacağım. Mayalanmaya bırakacağım. Şöyle çok güzel oldu kıvamı. Kıvamı bu. Bu kıvamda bırakıyorum. Biraz üzerine su serpiyorum. Biraz da un serpiyorum. Kapağını kapatıp isterseniz bir sofra bezine de sarabilirsiniz. Ben kapağını kapatacağım. Kalorifer peteğinin yakınına koyacağım. Bulunduğu ortam serinse mutlaka üzerini örtün sofra beziyle. Bakın çok güzel kabarmış, çalışmış. Şöyle bir 7-8 saat kadar dinlendi. Sabaha kadar dinlendi. Bakın çok güzel. Mayayı görüyorsunuz, gözeneklerini. Çok şahane. Şimdi buradan daha sonra kullanmak üzere mayamı ayıracağım. Kalanıyla da ekmek yapacağım. Her zaman için mayamı çalıştırdıktan sonra bir sonraki ekmek için bir miktar hamurdan ayırıyorum. Daha kalanıyla ekmek yapıyorum. Şöyle güzelce bir undan yatak yaptım bir cam kasenin içerisine ve şöyle mayalanan hamurumu iyice bir havasını alıyorum, karıştırıyorum. Kıvamı böyle kek hamuru gibi. Şöyle 2 avuç kadar maya ayırıyorum. Bakın burada da şöyle bir büyük avuç, 1,5-2 avuç kadar mayam kaldı. Onunla da ekmek yapacağım. Üzerini böyle iyice unla kapatıyorum. Hava almayacak şekilde unla kapatın. Daha sonra da streçle çok güzel bir şekilde 2 kat streçle saracağım. Kesinlikle hava almaması lazım. Buzdolabına koyacağım. Kahvaltı bölmesine koyarsanız daha iyi olur. 0 derecede daha az mayalanır ve ayda 2 kez çalıştırmanız yeterli. Öyle 3-5 günde bir çalıştırmanıza, beslemenize gerek yok. Çok güzel bir maya gerçekten. Mutlaka tarhana hamuru yaparken ayırın. Şimdi hamurumuzu yoğuralım. 3 tane borcam kalıp kullanacağım. Yaklaşık 3 ekmekten biraz fazla çıkıyor. Ben bazen fazlalığını tavada lavaş gibi yapıyorum. Hemen 2 yemek kaşığı şeker koydum. 2 tepeli tatlı kaşığı tuz koyuyorum. 5 su bardağı suyu da ölçtüm. Ilık suyu yanıma aldım. Bardağını da yanına koydum. 200 mililitre bardak ölçüsü. Kabıma da 7 su bardağı un koydum. 7 su bardağı un bu ölçüler için çok iyi geliyor bize. 7 su, çok basit malzemeleri. Normal un, 7 su bardağı un, 4 su bardağı kadar su gidiyor. Ben 5 su bardağı aldım ama artacak. Çünkü unun oranı suyu etkileyebiliyor. O yüzden 5 bardak aldım. 2 yemek kaşığı şeker, 2 tepeli tatlı kaşığı tuz. Bütün malzemem bu kadar. Açıklamalar kısmına detaylı olarak yazacağım. Zaten açıklamalar kısmına bütün videolarımın açıklamaları detaylı bir şekilde yazıyorum. Mutlaka videolarımın açıklamalar kısmına da bir göz atın. Şöyle hamurumu yoğuruyorum. Bakın görüyor musunuz? Böyle 5 dakika kadar yoğurdum. Şöyle kaptan kendisi tuttuğunuzda ayrılıyorsa kıvamı iyidir. Bakın şöyle tutuyorum. Kıvamını da şöyle görün. Kek hamurundan biraz koyu bir kıvam. Şöyle üzerine çok az su serpiyorum. Islatıyorum üzerini. Bakın tam 1 su bardağı unum kaldı. Yani 4 su bardağı pardon 1 su bardağı suyum kaldı. Tam 4 su bardağı su kullandım. 7 su bardağı un, 4 su bardağı su, 2 yemek kaşığı şeker, 2 tepeli tatlı kaşığı tuz kullandım. Hepsi bu kadar. Şimdi hamurumu koydum. Mayalansın diye ben bunun mayalanmasını beklerken biraz böyle rahatsızdım. Uyuyakalmışım. O da çok mayalanmış. Bakar mısınız? Taşmak üzere neredeyse. Maşallah 40 bin kere maşallah coşmuş. Ama bu biraz ekşi olacak bu ekmeğim. Çünkü çok fazla mayalanmış. Evde biraz sıcaktı. Görüyorsunuz terlemiş de. Hemen kalıplarımı hazırladım.
Ve şöyle ekmeğimi hamurunu kalıplarına koyacağım hemen. Çok kolay bu ekmeği yapmak. Çok seviyoruz biz. Bazen haftada bir de yapıyorum. 3 tane ekmek çıkıyor. Oldukça ağır ve büyük ekmekler ve dondurucuya koyuyorum dilimleyerek. Bize epey gidiyor. Çörek börek de yapıyorum bu hamurdan. Şöyle bolca un serpiyorum tezgahıma. Oldukça yumuşak bir hamurum var. Ekşi mayalı hamurdan gözenekli ekmek yapmanız için bakar mısınız? Maşallah 40 bin kere maşallah, ne kadar güzel gözenekleri var. Çok güzel mayalanmış. Çok güzel kabarmış. Böyle dolu dolu. Çok güzel sünger gibi bir ekmeği olacak ama tadı birazcık ekşi olacak. Fazla mayalandığı için. Ee, Hiç sorun değil. Böyle çok fazla mayalandığında isterseniz biraz daha un ekleyebilirsiniz. Şöyle bir iki karıştırıp daha sonra kalıba koyabilirsiniz. O zaman birazcık ekşiliği azalır ama ben öyle yapmayacağım. Bu da ekşi olsun böyle. Seviyoruz biz, ekşi de seviyoruz. Şöyle 3 parçaya böldüm. Hemen şöyle bakın katlıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Hemen hop yerine. Şöyle bakın, bir iki çevirdim. Rulo yaptım. Olduğu yerde unladım bolca da. Bolca unlayın çünkü zaten oldukça yumuşak bir hamur. Şöyle rulo yaptım hemen yerine. Şimdi bu kaplarımı da fırını ısıttım. Yani ılık. Fırın ılık şu anda. Fırına koyacağım. Bunu belki tavada pişiririm kalanını. Belki de küçük tavada pişiremeyeceğim çünkü biraz rahatsızım dediğim gibi. Onu da koyayım. O da pişsin burada. Şimdi size şöyle değişik bir yöntem göstereyim. İsterseniz hepsini bu şekilde de yapabilirsiniz. Böyle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp üst üste koyabilirsiniz. Böyle de çok güzel oluyor. Bazen böyle de yapıyorum ben. Fırını ısıttım. Ilık, yani sıcak değil. Sıcak olursa mayanız ölür, çalışmaz. Ilık fırına diğer kaplarımı koydum. Üzerine de bir yağlı kağıt kapattım, onların üstüne de. Fırının kapağını da kapattım. Orada bir tepsi mayası veriyorum. Şöyle bir saat, 1,5 saat kadar tepsi mayası yeterli gelir. Ondan sonra da üzerine ben yumurta sürüp 180 derecede ısıtılmış, çok iyi ısıtılmış fırında ekmeklerimin altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Bunu da böyle koydum. Bu da çok güzel olacak. İsterseniz böyle artan parçayı tavada lavaş gibi de pişirebilirsiniz. Normalde hep lavaş gibi pişiriyordum ama bugün dediğim gibi rahatsızım, yapamayacağım. Bakın şöyle 1 saat sonra çok güzel bir şekilde kabını doldurmuş, kabarmış. Bir yumurtayı iyice çırpıyorum beyazıyla beraber. Çok yavaş bir şekilde söndürmeden, ekmeklerimizi söndürmeden, hafif hafif ekmeğe bastırmadan üzerine sürüyorum. Yumurta çok güzel oluyor. Biz yumurtayı çok sevdiğimiz için her şeye bol bol yumurta kullanıyorum. Şöyle birine de çörek otu serptim. Susam da serpebilirsiniz. 180 derecede böyle bakın çok güzel kızardılar. Yaklaşık 45-50 dakikada pişiyor. Hemen üzerini örttüm nemini kaybetmesin diye, sofra beziyle örttüm. Biraz ilk sıcağı çıktıktan sonra yine nemini kaybetmemesi için böyle tepsilerini poşet geçirdim tepsiye. Çünkü nemini kaybederse mayalı hamurlarınız fırından çıktıktan sonra iyi sarmazsanız nemini kaybeder ve kuru kuru olur ekmeğiniz, böreğiniz, çöreğiniz. O yüzden çok iyi sarmak gerekiyor. Hemen benim misafirim de var. Misafirlerime ikram etmek istiyorum ekmeğimden. Kahvaltıda şöyle kesip size gözeneklerini, içini göstereyim. Ondan sonra ekmeklerimi misafirlerime ikram edeyim istiyorum. Bakın görüyor musunuz? Çok güzel oldu. Bu küçük olan. Bu da çok güzel. Ee, Ekmek hamurunun, yani bu ekşi mayalı ekmek hamurunun püf noktası, ekmek hamurunuz ne kadar e, akışkan olursa, kıvamı ne kadar yumuşak olursa ekmeğiniz o kadar gözenekli olur. Bir de mayanız çok güzel olacak. Normal undan yaptım. Normal undan yaptığım halde rengini gördünüz. Sanki doğal un kullanmışım gibi. Çünkü maya doğal olduğu için ekmek de çok güzel oldu. Özellikle korona geçirenler, koronadan korunmak isteyenler bol bol mayalı ürünler yesinler. Hep söylüyorum videolarımda, turşu, ekmek, ev yoğurdu, kefir, bu mayalı ürünleri bol bol tüketsinler. Çünkü gribe karşı da çok güzel korur. B vitamini, B12 deponuz boşsa
Siz demek ki hiç mayalı ev yapımı ürün yemiyorsunuz demektir. Bol bol ev yapımı ürün yiyin, mayalı ürün yiyin. Bakar mısınız? 40 bin kere maşallah. Bakın iyice de sıkıyorum. Ne kadar güç uyguladığımı da görüyorsunuz. Kesinlikle şekli bozulmuyor. Tam bir sünger. Çok güzel tostlar oluyor bundan. Tost yapabilirsiniz. Böyle zeytinyağlı, baharatlı bir karışım yapıp ekmeğinizi ona batırabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir ekmek bu. Biz severek tüketiyoruz. Sizin de seveceğinize eminim. Mutlaka tarhana yapın. Tarhanadan da ayırın. Bakın şöyle iyice sıkıyorum. Ona rağmen hiç şekli bozulmuyor. Deneyeceklere afiyet şifa olsun.